4 gün önce vermiş olduğumuz 3 yönün 3'ü de çalıştı. Şimdi asıl önemli soru başlıyor. Bu hareket devam edecek mi? Beklemiş olduğumuz hareket Bitcoin'de 65.700 bölgesine doğru bir yükseliş. Arkasından arkadaşlar aşağı yönlü bir geri çekilmeydi. Buradaki görmüş olduğunuz 65.734 bölgesinden bir red aldık ve fiyat tekrardan 64.500 bölgesine bir destek arayışı içinde. Haliyle burada biraz daha kısa vadeye inerek yorumlamak isteyeceğim. Bizim için Ethereum'un da bu bölgelerde 1970 seviyelerine gelmesinden bahsetmiştik. Global piyasalarda satış baskısı var. Sizlere bir ay öncesinden bahsetmiş olduğum bir yapıydı ve bu beklenen bir hareketti arkadaşlar. Bu videoda Bitcoin ve Ethereum için önümüzdeki 3-4 günlük ana senaryoyu, satışın devam şartlarını ve hangi seviyede bu beklentinin geçersiz kalacağını netleştireceğim. Sizlerle Nvidia bakmıştık ve oradaki globalden aslında referansta da nasıl bir yön tayini yapabiliriz, bunları konuşmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar ana yapımız aslında buradaki düşen hareket sonrasından tekrardan bir konsolidasyondu ve bu bizim için sınırdı arkadaşlar. Bu kırmızı çizgileri o yüzden koyduk. Bu bölümün üstündeki konsolidasyon bizi 68.000, 69.000, 70-72 temposuna doğru devam ettirebilirdi. Red almamız gereken bölge burasıydı. Fiyatta güzel bir satış hareketi oluştu. Şu an için nasıl bir yapı oluşabilir? Bu hani pozisyonun devam etmesi için, bu satışın devam etmesi için hedefimiz olan 60.500, 61.300 alanına doğru gelen bir yapının oluşması için nasıl bir yol izleyebiliriz? Onu çizmeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle buradaki bu hareket sonrasında çıkan bu hareket bana göre şu an bir düzeltme ve bu fiyat buralarda biraz konsolidasyon sağladıktan sonra aşağı yönlü yeni bir satışını gösterecektir diye düşünüyorum. O yüzden burada bundan sonra tehlike nerede var? Risk nerede var? Sizlere bundan bahsedeyim. Bakın arkadaşlar 66.500 üstündeki hareketler artık bizim için 68 ve 72 aralığına doğru bir güçlü tempo gösterebilir. Buradan beklemiyorum. Yani 72 hedeflerini buralardan beklemiyorum. Ama tabii ki buradaki şu kırılımlarla beraber aslında benim de yönüm tekrardan long hareketli olacak. Oyun planım şu an için bu. Ve burada arkadaşlar gelen bu 65.200 testi, 65.000 dolar testi sonrasındaki yeni düşen hareket periyodu bizim için aslında bu bölümlere doğru yeni bir geri çekilmeyi gösterebilir. Fiyatta bundan sonra arkadaşlar 63.800 bölgesinin altındaki bir 4 saatlik kapanışla beraber 3.000 dolar daha Bitcoin'in aşağı yönlü bir hareket yapmasını bekliyorum. Ben arkadaşlar buradaki destek bölgesini beklerken aynı zamanda da açmış olduğum long pozisyonunda bu bölümlerde korumaktayım. Tabii ki karlar da aldım, short pozisyonum da var. Ama genel tempoda görmüş olduğum şu düzeltme yapısı sonrasındaki fiyatın yeni bir yatay akümülasyonun içinde kalması gerekli. Fiyatın burada karar vereceğini düşünüyorum. O yüzden buradaki şu düzeltme hareketinin tamamlanması benim için şaşırtıcı olmayacak. Beklediğim de yöndür arkadaşlar. Buradaki kritik eşikte bu kırmızı alan, kırmızı alanın içindeki konsolidasyon bizi yukarı yönlü çok sert bir şekilde atabilecek noktadadır arkadaşlar. Buralar öylesi yerlerdir ama fiyat buradaki yukarı 66.300, 66.500 buraları tekrardan test etmesiyle yeni bir temponun başlaması için gelen ilk sinyaller olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Bitcoin'de arkadaşlar bu yapıyı netleştirdikten sonra gelin kısaca Ethereum'a bakalım. Şimdi Ethereum'da dünkü konuştuğumuz yapı vardı. Bu videoda da canlı yayında sizlere göstermiştim. Bakın bu bölümden itibaren gelen bir yapımız var. Kısa veya uzun 1977'ler bizim için önemli bir bölümdü. Buradaki 2030, 2040'lı sayıların da üstünde bir 4 saatlik kapanış işi biraz daha yukarıda. Tepeyi biraz daha 2200-2300'lü bölgelerin içinde aramamıza sebep olacaktı diye düşünmüştük. Ve aslında bu yönle beraber gelen bu düşüş, arkasındaki çıkış ve şu anki aldığımız redle beraber bu bölüme doğru yani 1730-1160 bölümüne doğru tekrardan fiyatımızın geri çekilmesini bekleyeceğim. Şimdi Ethereum'da nasıl bir durum var? Ethereum Bitcoin'e göre arkadaşlar biraz daha istekli. Yani yeni bir zirve vermesi şaşırtıcı olmaz. Yani Bitcoin yataylarken Ethereum'a anlık bir pump tekrardan bu şekilde gelebilir. Yani 1990'ları da tekrardan vermesi şaşırtıcı değildir. Önemli olan bu bölgenin üstündeki sert ve hacimli kapanış mumlarının gelmemesi. Bununla beraber arkadaşlar 1900 doların kaybıyla yeniden 1850-1880 bu periyoda Ethereum'un oturacağını düşünüyorum. Arkasından gelen yeni bir satış pozisyonuyla da 1750-1650 bu aralığa doğru Ethereum'un da düzeltme yapması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Yani burada
buradaki görmüş olduğunuz aslında ana periyottaki büyük ölçekte bütün yönleri çok doğru bir istatistikle çıkarttık. Buradaki beklediğimiz 1550-1450 seviyeleri netleşti. Buradaki 1970'lere doğru gelen destek hareketiyle de artık buralar bizim için bir direnç yapısı oluşturuyor arkadaşlar. Muhtemelen bir flat dalgasının bittiğini düşünüyorum buradaki yapıyla beraber. O yüzden arkadaşlar burası benim için bir C dalgasının sonu olabilir ve bu bölümden aşağı gelen hareketinde bir düzeltme yapısına yeniden geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Buradan arkadaşlar sizlerle beraber aslında size bir ay önce yapmış olduğum bir analiz vardı. Nvidia üzerinden biraz global yorumlamıştık. Nvidia ile beraber arkadaşlar şu bölümü sizlerle konuşmuştuk. Bakın bir ay önceki yayınımız. Hani buradaki böyle bir kısa bir düşüş, biraz daha yeni bir dip, arkasından çıkan hareketin 217-226 dolara kadar bir yükselişi ve oradan sert bir salınım ve tekrardan 150'lere kadar hedef gelebilecek bir derin düzeltme yapısından bahsetmiştik. Ekstra bir durum ne olabilirdi? Bunu da sizlere orada detaylıca anlattım. 226'nın üstündeki kapanış sert bir periyot bizi 248'lere kadar itebilir. Sayılar aynı olduğu şekilde, analiz aynı olduğu şekilde duruyor arkadaşlar. Şimdi burada neleri görebildik? Bu bölümdeki aslında düşüş senaryosunu net kurgulayabildik arkadaşlar. Çıkış hareketimiz de gayet temiz bir şekilde geldi. Ama burada 2 dolarlık bir yanılma payımız olmuş. 215 dolardan dönmüş. Biz 216-217 dolar dedik. Ve bu bölümden aslında şuradaki beklemiş olduğumuz ilk satış periyodunu görmüş olduk. Bu bölümden aşağı yönlü gelen yeni bir düşüş dalgasını çizmiştik ve o dalganın içindeyiz arkadaşlar. Yani bir geri çekilme sonrasında tekrardan sert bir hareket gelebilir. O yüzden bu global piyasanın ölçeği de bizim için çok önemli olacak. Özellikle dikkat etmeniz gereken nokta şu. Bundan sonra Perşembe günleri arkadaşlar sizlerle daha global piyasaları da yorumlamaya çalışacağız. Nasdaq, S&P 500, altın, gümüş, petrol bunların hepsini konuşacağız arkadaşlar. Ve kısa vade tabii ki daha detaylı analizler için Katıl'da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda sesim biraz kötü arkadaşlar. Rahatsızım. O yüzden kusura bakmayın şimdiden. Bundan sonra pazar günleri arkadaşlar saat 10'da fix canlı yayınlar yapmaya çalışacağız ve haftanın bilançosunu çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Neler beklentimiz dahilinde gerçekleşti, neler beklemediğimiz hareketleri bize gösterdi. Objektif şekilde bunları analiz etmeye çalışacağız. Katılmanızı tavsiye ederim. Abone olun arkadaşlar. YouTube bizi biraz unuttu. Tekrardan hatırlatalım kendimizi. Videoya like atmanız ve yorum yapmanız algoritmayı tekrardan tetikleyecektir. O yüzden sizlerden ricam yorum ve like'larınızı atarsanız sevinirim arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi haftalar arkadaşlar.